Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından sert bir fırtına esiyordu. Tarihin akışını değiştirecek Selçuklu savaşçıları. Horasan'ın kavurucu rüzgarlarından kopup gelen bu yiğitler, önlerine çıkan her engeli silip süpürerek Anadolu'nun kapılarına dayandılar. Onların hedefi yalnızca ganimet değil, yeni bir yurt bulmaktı. Seferin başında ise Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in kardeşi, yenilmez komutan İbrahim Yinal Bey vardı. Arkasında yaklaşık 40.000 seçkin süvari, önünde ise Doğu Roma'nın yüzyıllardır koruduğu Anadolu toprakları uzanıyordu. Ancak karşılarında yüzyılların imparatorluğu Doğu Roma vardı. Doğu'nun altın şehirlerinden toplanmış yaklaşık 50.000 kişilik görkemli bir ordu yaklaşmaktaydı. Ordunun başında imparatorun doğudaki en güvendiği komutan Aronios bulunuyordu. Yanında Ermeni prensler, Gürcü birlikleri ve o dönemin en güçlü müttefiki Gürcü Kral Liparit vardı. Ancak her iki tarafta savaş hazırlıklarını sürdürürken, bu çarpışmanın yüzyıllar boyunca Anadolu'nun, hatta bütün dünyanın, kaderini değiştirecek bir başlangıç olacağını kimse bilmiyordu. İki ordu Pasinler Ovası'nda karşı karşıya geldiğinde, bozkırın sessizliğini ilk ok sesi bozdu. Selçuklu akıncıları, hafif süvari birlikleriyle düşman atlarına doğru yıldırım gibi atıldılar. Amaçları savaşı hemen kazanmak değil, düşmanı yıpratmak, nefesini kesmekti. Toz bulutları içinde oklar gökyüzünü karartıyor, Selçuklu atlıları vur-kaç taktikleriyle Roma saflarını sarsıyordu. Ancak Doğu Roma ordusu hemen karşılık verdi. Komutan Aronios, en seçkin ağır süvarilerini öne sürdü. Zırhların gürültüsü ovada yankılanırken, Roma atlıları düzenli adımlarla ilerledi. Ama asla kontrolü kaybetmeden ilerlediler. Çünkü onlar da biliyordu ki, bozkırın fırtınasını doğrudan takip etmek ölüm demekti. Türklerin ilk dalga saldırısını güçlükle savuşturan Doğu Roma ordusu, şimdi savaşın ikinci hamlesine hazırlanıyordu. Komutan Aronios, piyadelere alan açmak için süvarilerini bir kez daha öne sürdü. Ağır zırhlarıyla ilerleyen Roma atlıları, bozkırın tozunu yeniden ayağa kaldırdı. Karşılarında ise onları yine Selçuklu hafif süvarileri karşıladı. Ok yağmuru altında çevik manevralarla düşmanı şaşırtıp yıldırıyorlardı. Oklar gökyüzünde dans ederken, toz ve kan birbirine karıştı. Ancak Roma süvarileri fazla ilerleyemedi. Selçukluların manevra ve hız kabiliyeti karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Yine de hedeflerine ulaşmışlardı. Artık piyadeler mevzilere girmiş, savaşın asıl gövdesi sahneye çıkmıştı. Bu ufak çatışmalardan sonra Selçuklu Türkleri artık beklemeyi bıraktı. İbrahim Yinal Bey'in emriyle ordu topyekün saldırıya geçti. Güçlü süvariler, hafif okçu birlikleriyle birlikte merkez, sağ ve sol kanatlarda aynı anda hücuma kalktı. O an Pasinler Ovası bir anda demir ve ateşin fırtınasına dönüştü. Selçuklu atlıları bozkırın gücüyle düşman hatlarına yüklendi. Kalkanlar parçalandı, mızraklar kırıldı ve Pasinler'de kıyasıya bir çarpışma başladı. Çetin çatışmalar saatlerce sürdü. Doğu Roma ordusu merkez ve kanat hatlarını korumayı başarmıştı.
Özellikle uzun mızraklı piyadeler Türk atlılarına karşı ölümcül bir savunma hattı oluşturdu. Selçuklu ordusunda bozulmalar başladı. Bazı birlikler geri çekiliyor, saflar dağılmaya yüz tutuyordu. Ve nihayet Romalıların karşı saldırısı Türk düzenini tamamen sarstı. Ova, kaos ve toz bulutuna boğuldu. Artık sahada bir bozgun havası vardı. Romalılar zaferin geldiğini sandı. Komutan Aronios ordusuna tam taarruz emri verdi. Ancak bu sefer düzen kalmamıştı. Doğu Roma askerleri zafer sarhoşluğuyla düzensiz bir şekilde hücuma kalktılar. Bir süre devam eden bu kovalamacada, Türkleri bozguna uğrattığını sanan Doğu Roma ordusunu büyük bir sürpriz bekliyordu. Selçukluların kurt kapanı taktiği, yüzyıllardır Bozkır'da uygulanan bu taktik, düşmanı uygun bir mevziye çekene kadar geri çekilen birliklerin kurduğu gizli bir pusuya dayanıyordu. Ve tam o an geldiğinde Türk atlıları birden yön değiştirir, sanki Bozkır'ın kendisi ayağa kalkarcasına saldırıya geçerdi. Düşman şaşkına döner, düzen bozulur, nice büyük ordular bir anda yok olurdu. Ve şimdi Doğu Roma ordusu Selçuklu Türklerinden bu taktiği ilk kez tecrübe edecekti. Ve işte o an geldi. Selçuklu ordusu aniden geri dönerek dört bir yandan saldırıya geçti. Kaçtıklarını sanan Doğu Roma askerleri bir anda kendilerini Bozkır'ın ortasında kapanan bir çemberin içinde buldular. Oklar yağmur gibi yağarken Selçuklu süvarileri sağdan soldan hücum etti. Romalıların düzeni tamamen çöktü. Bağrışmalar, devrilen atlar, kaçışan askerler. Ova, Romalılar için bir felakete dönmüştü. Komutan Aronios geri çekilmeye çalıştı. Ancak her yöne kaçan birlikler artık onu duymuyordu. O kargaşa içinde Gürcü Kral Liparit, Selçuklu askerlerince esir alındı. Bu, Doğu Roma için tam bir yıkımdı. 1048 Pasinler Savaşı, Türklerin Anadolu'daki ilk büyük zaferi olarak tarihe geçti. Bu zaferle Selçuklular artık sadece Doğu'nun değil, Anadolu'nun da yeni gücü haline gelmişti. Doğu Roma içinse bu yenilgi, 1000 yıllık imparatorluk gururuna vurulan ilk büyük darbeydi. Ve o gün, Pasinler Ovası'nda yalnızca bir savaş değil, Anadolu'nun Türk yurdu olmasının ilk adımı atıldı. Bizi desteklemek için videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni savaşlarda görüşmek üzere.